Espanyol Real Madrid maçının muhtemel ilk 11'leri. Arda Güler bu ilk 11'de olacak mı? Mourinho'nun yeni görevi, köstebeği bulmak. Mourinho'nun basın toplantısında öne çıkanlar ve Arda Güler hakkında söyledikleri. Antrenmanlarda Tchouaméni ve Valverde neden ayrı çalışıyorlar? Ve Arda Güler bu antrenmanlarda hangi grupta yer alıyor? Can Uzun'dan şov var. Kenan Yıldız Arsenal'in teklifine ne dedi? Real Madrid'den haberler, Arda Güler'den haberler, hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Hepinize merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Evet, bugün La Liga'da Real Madrid'in ilk maç günü arkadaşlar. Bu maçı da canlı yayında birlikte izleyeceğiz. Bu maçı kaçırmamak, heyecanı birlikte yaşamak istiyorsan eğer kanalıma abone olduktan sonra bildirim zilinden tümünü açman gerekiyor. Ve bu tamamen ücretsiz. Videomuza da like attıysanız başlayalım. Evet, Real Madrid'in maç günü fotoğrafları arkadaşlar. Arda Güler de orada yer alıyor. Mbappe, Vini ve Bernardo Konate de orada. Eski Real Madrid, eski Mourinho. Yeni Real Madrid, yeni Mourinho. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Arda Güler 4. yılına hazır arkadaşlar. Bunun da paylaşımı gelmiş. Tam 4 yıl burada kalmak bu genç yaşına rağmen Türk futbol tarihine de ismini yazdıracaktır Arda Güler. Umarım oralarda uzun yıl kalmaya çalışır ama yani Real Madrid'de de hem kalmak hem mutlu olmak da çok zor. Kaç gündür çıkan haberleri birlikte okuyoruz arkadaşlar. Neyse, kafa kaçırmayalım, devam edelim biz buradan. Arda Güler ve Vinicius Junior idmandan görüntüler arkadaşlar ve Mbappe. Arda Güler'in kimyasının en iyi tuttuğu oyuncu arkadaşlar. Evet, onu seviyoruz. Arda Güler ve Mbappe arasındaki bağlantıyı çok seviyoruz. Evet, Real Madrid antrenman görüntülerini paylaşıyor. Sizce bu şutun sonucu ne olmuştur? Yorumlar kısmına bir yazın bakalım. Bu arada İspanyol gazetelerine de uğrayacağız birazdan. Şimdilik böyle maç önü haberlerle devam ediyorum. Evet, geldik çağrılan oyunculara. Real Madrid resmi olarak kamp kadrosunu açıkladı. Arda Güler'imiz de orada var arkadaşlar. Yine Bellingham var, Vinicius, Mbappe, Diomande de var. Cucurella da orada olacak arkadaşlar. Arda Güler ilk 11'de olacak sanırım, evet. AS gazetesi de bunu söyledi zaten. Arda Güler yarın maça çıkacak. Marca gazetesinin muhtemel ilk 11'i dostlar. Courtois, Trent, Konate, Huijsen, Carreras defans dörtlüsü. Valverde ve Bernardo yan yana. Brahim, Arda Güler, Vinicius orta saha üçlüsü. Mbappe de forvette. Arda Güler ofansif 10 numara pozisyonunda oynayacakmış. Evet, bu şekilde de görünümü geldi kadronun. 4-2-3-1 sistemiyle yine Mourinho sahada olacak. Bakalım neler olacak. Arda Güler'den burada benim beklediğim arkadaşlar. Yine tabii ki de oradaki hızlı oyunculara asistler yapması. Onları böyle pozisyona sokması ki göze girmesi. Ama fırsatı geldiğinde gol atmak zorundasın Arda. Gol atmak zorundasın. Bana kalsa sadece asist yap ama bunlar seni yiyecekler gibi gözüküyor. Umarım gol de atarsın. Ben gollerini bekliyorum senin. Kendine güven, kendine inan. Zaten neler yaptın, nerelerden gol attın, kimlere gol attın, hepsi dün gibi aklımda benim. Başaracaksın. Antrenmanda attığın golleri de görüyoruz. Resmi maçlarda attığın golleri de biliyoruz. Sadece denemen gerekiyor. Ve yine söylüyorum arkadaşlar. Bu Arda Güler'in ilk ve son maçı olacak. Buradan ne demek istediğimi kendiniz anlamışsınızdır umarım. Bu maçta ne yaptıysa sezon boyunca kaderini belirleyecek. Çünkü Bellingham olmayacak büyük ihtimalle ilk 11'de. Bir arkadaş da bu şekilde kadro yapmış. Bellingham'ı 10 numaraya koymuş. Arda Güler'i Diomande'nin yerine sağ tarafa atmış. Ama bu kadro olmayacak. Bellingham yedek başlar büyük ihtimalle. Tam olarak bu dizelim. Buraya Brahim'i yazanlar da var. Diomande olur herhalde. Bilmiyorum, bakacağız. Belki Brahim'le de başlayabilir. Sağ beke Trent'i gördüğüm zaman olmuyor işte. Trent olmuyor arkadaşlar. Dumfries lazım oraya. Evet, burası da oraya Dumfries'i koymuş. Yine Arda Güler 10 numara pozisyonunda. Arda net başlıyor bu arada. Tabii ki de arkadaşlar son ana kadar ciddi bir şey olmazsa ki olmasın. Biz bu sezon onu doya doya izlemek istiyoruz arkadaşlar. Dün Enes Ünal gol attı. Bugün Can Uzun gol attı. Şimdi sıra Arda'da. Kenan Yıldız'ı da izlemek istiyoruz. Ve bu maçlar nerede yayınlanıyor? Esport Plus'ta. Bu Esport Plus'ı yıllık olarak 600 TL indirimle almak istiyorsan benim ismimle alabilirsin. SLH10 kodunu kullan. Tam 600 TL indirimi kap. 2799 TL'den. Tam olarak 2199 TL'ye düşüyor. SLH10 kodu. Ve dediğimiz gibi La Liga, Serie A, Bundesliga'yı izliyorsun. Sami Khedira'dan açıklama: ilk haftalar başladı ve önümüzdeki her şeye hazırım diyor. Arda Güler'in en büyük güçlerinden birisi kendisi. Artık Bellingham yedek kulübesinden başlayacak. Sonuçta futbol. Ben yapabilirimden ziyade kaliteyi seçecek. Arda Güler 10 numara rolü açısından Bellingham'dan daha iyi. Ve bunu hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Bellingham en iyi 8 ve 6 numaralardan birisidir. Ama Arda Güler şu an şu fiziki yapısıyla, şu oyun görüşüyle, şu oyun mentaliyle tam olarak hücum orta saha oyuncusudur. Mourinho'nun dediği gibi yaşı aldıkça, yaşlandıkça
tecrübe kazandıkça 6 ve 8'e evrilebilir. Mbappe Real Madrid ile 100 gole ulaşmak için sadece 14 gol uzakta. Arda Güler'i 7-8 maç bunun arkasına koy, buna 15 değil 20 gol de attırır. Siz bilirsiniz. Evet, Mourinho'nun basın toplantısı vardı. Bu basın toplantısına bir canlı yayın yaptım. Yarım saatlik bir yayın. Bütün konuşmalarını değerlendirdik. O canlı yayına gitmek için de şu an şurada çıkan karta tıklayarak o canlı yayını komple izleyebilirsiniz. Biz buradan biraz başlıkları aldık. Mourinho, Vini, Mbappe ve Bellingham'ın birbirleriyle uyumlu olmamaları imkansız. Hocam, imkansız dediğin şey 2 senedir olmayan bir şey. Bakalım yapabilecek misiniz? Şöyle bir soru sorayım. Bu uyum olmadı arkadaşlar. Bellingham oraya uymadı. Ve bu sezon Mourinho ile beraber uyarsa ne olur? Yorumlar kısmına bir yazın bakalım. Mourinho'nun bu basın toplantısında Arda Güler'le ilgili söylediği kısım. Arda Güler, Rodri'nin rolünü oynayabilir. Belki bugün değil ama gelecekte bu role gelişebilir diyor. Bellingham 10 numarada oynasın diye bu söylemler arttı. Yani şunu demiyor mesela, Arda Güler yeni Mesut Özil diyemiyor mesela. Bunu demedi çünkü Mesut Özil 10 numara pozisyonunda oynuyordu. Hiçbir zaman bu kelime ağzından çıkmadı. Arda Güler başka bir oyuncu falan demişti. Bakalım. Yine devamı. Rodri'yi transfer edememekten hayal kırıklığı mı duydum? Hayır. O harika bir oyuncu ama biz kendi başımıza gelişebiliriz. Arda Güler onun rolünü oynayabilir. Yani Rodri'nin. Belki bugün değil ama ileride bir yerlerde bu rolü üstlenecek şekilde gelişecek diyor. Şu an demiyor arkadaşlar, bu kesin. İleride diyor, artık 26, 27, 28 yaşlarında mı söylüyor? Neyi söylüyor bilmiyoruz. Evet, Mourinho'dan köstebek avı. Yarınki ilk 11'imi oyuncularım biliyor. Bakalım hangi gazetecinin telefon rehberi daha iyi? Defensa Central de bunun haberini yapıyor. Mourinho La Liga başlamadan önce Real Madrid oyuncularına sert bir uyarıda bulundu. İlk 11'ini gazetecilere sızdırmalarını istemiyor. Portekizli teknik direktör kulüpteki önceki döneminde yaşadığı bazı sorunları unutmadı ve kendi sorunları konusunda da açık konuştu. Oyunculardan medyaya istenmeyen sızıntılar istemediğini açıkça belirtti. Bu kulüpteki ilk döneminde uğraşmak zorunda kaldığı köstebeklere açık bir göndermeydi. Bu dönemde Mourinho'nun soyunma odasındaki bazı oyuncularla ilişkisi çok gerginleşmişti ve Iker Casillas özellikle hedef gösterilmişti arkadaşlar. Geçtiğimiz sezonda bir köstebek vardı biliyorsunuz. Mourinho bunu istemiyor. AS gazetesi de Real Madrid'in ilk 11'ini veriyor arkadaşlar. Tam olarak bu şekilde. Resmi olarak AS gazetesinin ilk 11'i bu. Arda Güler 10 numara pozisyonunda gözüküyor burada. Kalede Courtois, savunmanın merkezinde Dean Huijsen, Konate olacak. Kaptan Valverde orta sahanın kalbinde Bernardo ile birlikte oynayacak. İleride Diomande'nin yanında Arda Güler hücum orta saha oyuncusu olarak görev yapacak. Vini sol kanattan içeriye doğru hareket edecek ve forvet hattını La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı ünvanları kazanmış ve Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu rekoruna sahip Mbappe yönetecek. Defensa Central'den yine bir Arda Güler haberi var. Mourinho, Alonso ile Arda Güler ve Bellingham arasındaki farka dikkat çekiyor. Onları orta sahada oynamaya hazır görmüyor. Daha ziyade forvetin yanında hücum orta saha oyuncusu olarak değerlendiriyor. Mourinho basın toplantısında Bellingham ve Arda Güler hakkında çok net konuştu. Arda Güler ve Bellingham ile durum çok net. Ancak Portekizli hocanın sözleri sportif olmayan nedenlerden kaynaklanıyor. Yine de futbol sahasında yaşananlar göz önüne alındığında özellikle Alonso ve Arbeloa'nın yaptıklarına kıyasla farklı şeyler yapıyor. Mourinho'nun eski iki oyuncusuyla arasındaki en büyük iki görüş ayrılığı Arda Güler ve Bellingham ile ilgili. Alonso Türk oyuncuyu, yani Arda'yı oyun kurucu, neredeyse orta saha oyuncusuna paralel bir pozisyonda görmek isterken Portekizli teknik direktör bunun zamanla gelişeceğini, ancak şu anda onun hücum odaklı bir orta saha oyuncusu olduğunu vurguluyor. Ayrıca Bellingham'ı iç orta saha oyuncusu pozisyonuna çekmeye çalışırken onu daha ileride golcü olarak forvetlere daha yakın bir konumda istiyor. Bu da kadroda iki kilit oyuncu açısından usta ve çırak arasındaki iki önemli farkı oluşturuyor. Kim usta, kim çırak burada? Şimdi ise Türk futbolcunun kariyerinde bir adım daha ileriye gitmesi ve hazırlık döneminde yaptığı gibi tüm iyi çalışmaları sürdürmesi gerekiyor. Çünkü bu onun ilk 11'de yerini sağlamlaştırmasına, Real Madrid'in oyununun kilit ismi olmasına, istikrarlı bir performans sergilemesine ve Portekizli teknik direktör için vazgeçilmez olmasına olanak sağlayacak. Ne demiştik? Arda Güler'in La Liga'daki ilk ve son maçı bu maç. Evet arkadaşlar, ben şunu hep dikkat çekmiştim canlı yayınlarımızda falan. Bu 5'e 2 antrenmanları biliyorsunuz. 5'e
2'ye 2 pas çalışması Rondo antrenmanlarında Arda Güler hep genç takım oyuncularıyla oynuyordu. Asla Bellingham, Vinicius Junior, Mbappe grubuna falan giremiyordu. Yine o gruba giremedi bu sezon. Diomande, Cucurella ve Espi genç takım oyuncularıyla aynı grupta yer alıyor. Dumfries, Konate ve Bernardo Silva ise Vinicius, Mbappe ve Bellingham ile aynı grupta bulunuyor. Madrid'in son antrenmanından oldukça ilginç bir görüntü ortaya çıkıyor arkadaşlar. Ortak bir rondo, ortak bir çalışma, yani pas çalışması. Basın mensuplarına açık olan dakikalarda Real Madrid klasik paslaşmaları yaptı. Ancak en çok konuşulan konu transferlerin dağılımıydı. Çünkü 3 oyuncu bir takıma, 3 oyuncu da diğer takıma eşit olarak dağıtılmıştı. Yan Diomande'nin milli ve genç oyuncular grubuna seçilmesi dikkat çekici. Bu durum daha iyi entegre olmak ve İspanyolcaya daha kolay alışmak için bir yol olarak görülebilir. Zira kendisi daha önce kısa sürede olsa İspanyol futbolunda özellikle Leganes'te forma giymişti Diomande. Diomande'nin yer aldığı grupta Cucurella ve Espi de vardı. Ve Fede Valverde, Arda Güler, Brahim Diaz, Carreras, Huijsen tarafından tamamlandı bu grup. Arda bu grupta. Rondo'nun diğer grubu ise Bellingham, Vini, Mbappe'nin yanı sıra Dumfries, Konate, Bernardo Silva, Tchouaméni, Camavinga, Trent ve Rüdiger de yer alıyor bu grupta. Valverde ve Tchouaméni farklı grupta yer alıyorlar. Onun da yazısı burada arkadaşlar. Onlar bir araya gelmiyorlar idmanlarda. Gelelim Can Uzun'a. Frankfurt'la Can Uzun 11'e 0 yenmişler. Can Uzun maçta 2 gol attı ve 3 asist yaptı. İnanılmaz bir başlangıç. Nazar değmesin, böyle devam etsin. Çünkü Kenan Yıldız'dan pek bir umut yok. Bir yere transfer yapmayacak gibi gözüküyor. En azından Can Uzun'u bir yerlerde izleyelim. 9.9'la maçın oyuncusu ödülünü de alıyor Can Uzun. Helal olsun. Gelelim Keno'ya. Arsenal Kenan Yıldız için Juventus'a 100 milyon euro teklif etmeye hazırdı ancak hem Juventus hem de Kenan Yıldız teklifi reddetti. Kenan Yıldız yeni sözleşmesinin ardından geleceğini yalnızca Juventus'ta görüyor. Devam et aslanım ya. Ne diyeyim abi? Ne diyeyim ben Kenan'a? Kenan Yıldız'dan bir açıklama. Gerçek hayatta yavaş biri olmadığım için FIFA oyununda hızımın artırılmasını isterdim. Bir de bazıları oyunda robot gibi hareket ettiğimi söylüyor. EA Sports'un bunu da düzeltmesi gerekiyor. Vallahi Juventus'ta oynamaya devam edersen hiçbir gücünü yükseltmezler senin. Sen şöyle bir Arsenal'a doğru git bakalım. Gününüzü bu güzellikle, gününüzü bu yakışıklı adamla kapatalım. Vinicius Junior yeni sezona hazır, tıraşını yapmış ve onu paylaştı arkadaşlar. Hafta sonunuz Vinicius Junior'un yakışıklılığı kadar güzel geçsin. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videom hoşunuza gittiyse like attıktan sonra lütfen hype haklarını kullanmayı unutma. Kanalıma abone olduktan sonra bildirim zilini aç. Bunların hepsi parasız, ücret yok. Ve dediğim gibi Esport Plus'ı benim ismimle alırsan koskoca sezonu birlikte izleyebiliriz ve 600 TL'lik bir indirimle alıyorsunuz. Bu güzelliği Esport Plus'la konuşarak indirim istedim sizler için. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal. Bay bay.